Doğa kendi dengesini kurabilir. Ama biz bu dengeyi ne kadar zorluyoruz? Bugün ekolojik sürdürülebilirliği kısıtlayan faktörleri sadece tanımayacağız. Etkilerini sorgulayacak ve örnekler üzerinden analiz edeceğiz. Hazırsanız sorunun kaynağına inmeye başlıyoruz. Aşağıdaki metinden ve önceki öğrenmelerinizden yararlanarak soruları cevaplayınız. Yükselen denizler Pasifik'te 5 adayı yuttu. İklim değişikliği sebebiyle yükselen deniz suları ve erozyon, Solomon Adaları'ndaki 5 adanın tamamen yok olmasına neden oldu. Yoğun tropik bitki örtüsüne sahip adaların büyüklükleri 1 ila 5 hektar arasında değişiyordu. Dünya genelinde denizler her yıl ortalama 3 milimetre yükseliyor. Ancak son 20 yıl içinde Solomon Adaları civarındaki deniz seviyesi her yıl ortalama 7 ila 10 milimetre kadar yükseldi. Kısmen iklim değişikliklerine bağlanan bu yüksek hızların Pasifik Okyanusu'nun büyük bölümünde gelecekte de devam edeceği öngörülüyor. Adaların yok olmasına neden olan etkenlerden biri de güçlü dalgalar. Araştırmacılar tarafından 1947-2015 yılları arasında takip edilen 33 adadan zayıf dalgalara maruz kalan 12 tanesinin kıyı bölgelerinde çok az tahribat meydana gelmiş. Güçlü dalgalara maruz kalan 21 adanınsa 5'i tamamen yok olmuş, 6'sı büyük oranda aşınmış. Kıyı bölgelerinde yaşanan değişiklikler adalarda yaşayan insan topluluklarını da etkiliyor. Sahile yakın bölgelerde yaşayan pek çok köl şimdiden adaların daha iç bölgelerine taşınmış durumda. Adaların sular altında kalması nelere sebep olabilir? Endemik türlerin yok olması. Sadece o bölgede yaşayan canlıların nesli tükenir. Habitat kaybı. Kara ekosistemleri yok olurken kıyıdaki denizel ekosistemlerin dengesi bozulur. Ekolojik göç. İnsanlar ve hayvanlar yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalır. Adaların sular altında kalmasının sürdürülebilirliğe etkileri nelerdir? Gen havuzunun daralması. Biyoçeşitlilik azaldığı için gelecek nesillere aktarılacak genetik kaynaklar yok olur. Ekosistem bozulması. Doğanın kendini yenileme kapasitesi zarar görür, doğal kaynaklar kalıcı olarak kaybedilir. Erozyon, iklim değişikliği vesaire etmenlerle çevre ve sürdürülebilirlik arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu etmenler birbirini tetikler. İklim değişikliği denizleri yükseltir, yükselen sular erozyonu artırır. Bu durum ekolojik dengeyi bozar. Doğa kendini onaramaz hale geldiğinde sürdürülebilirlik imkansızlaşır. Siz de sürdürülebilirliğe engel olan durumları aşağıdaki boş alana yazarak listeleyiniz. Sera etkisi. Fosil yakıt kullanımı sonucu artan karbondioksit ve küresel ısınma. Biyoçeşitlilik kaybı. Türlerin yok olmasıyla besin zincirinin kırılması. Aşırı kaynak tüketimi. Doğal kaynakların su, toprak ve benzeri yenilenme hızından daha çabuk tüketilmesi. Çevre kirliliği. Hava, su ve toprak kirliliğinin ekosistemleri zehirlemesi. Ormansızlaşma. Fotosentezin azalması ve karbon döngüsünün bozulması. Sürdürülebilirlik ile doğal kaynakların kontrollü kullanılarak gelecek nesillerin de bu kaynaklardan yararlanabilmesi, doğaya verilen zararın en aza indirilebilmesi amaçlanmaktadır. Ancak dünyada ve Türkiye'de nüfus artışı ile beraber tüketimin de artması sebebiyle hemen hemen her gün çevrede aşağıdaki gibi istenmeyen manzaralarla karşılaşılmaktadır. Çevreye verilen bu zararlar, sürdürülebilirliğe engel olan durumlardan birkaçıdır. Yaşadığınız çevrede sürdürülebilirliği kısıtlayan durumları kendi çevrenizden örnekler vererek açıklayınız. Evet sevgili gençler, şimdi kitabımızın 145. sayfasında yer alan Ekolojik Sürdürülebilirliği Kısıtlayan Durumlar adlı etkinliği yönergeye uygun olarak birlikte yapalım. Aşağıdaki uygulama basamaklarını takip ederek ekolojik sürdürülebilirliği kısıtlayan durumlara ilişkin bir araştırma raporu hazırlayınız ve sınıfta sununuz. Araştırma raporunuzu kare kod ile verilen araştırma raporu formuna uygun olarak hazırlayınız.
Performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı ile öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir. Etkinlik sonunda öz değerlendirme formunu doldurunuz. Dünyada ve Türkiye'de sürdürülebilirliği kısıtlayan orman yangınları, deniz salyası, müsilaj gibi olaylarla ilgili gözlem ve deneyimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu olayların çevre kirliliğine etkileri neler olabilir? Dünyada ve Türkiye'de son yıllarda artan orman yangınları ve Marmara Denizi'nde görülen müsilaj, deniz salyası, sürdürülebilirliği kısıtlayan en somut örneklerdir. Bu olaylar ekosistemin nefes almasını engeller. Yangınlar karbon yutak alanlarını yok ederken, müsilaj denizdeki oksijen döngüsünü durdurarak çevre kirliliğini biyolojik bir felakete dönüştürür. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri her geçen gün biraz daha fazla hissediliyor. Küresel ısınma ekolojik sistemi tehdit ediyor. Marmara Denizi de iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarından etkilendi. Türkiye'nin en fazla nüfusa sahip bölgesi olan Marmara'nın evsel, kentsel, endüstriyel atıkları denizdeki fosfor ve azot yükünü giderek arttırdı. Birçok kimyasal ve biyolojik koşulun bir araya gelmesiyle masmavi sular müsilajla kaplandı. Marmara Denizi'ni güzel günlerine döndürmek için harekete geçmek gerekiyor. Bölgede bulunan 7 ilimizde 11.000 çevre denetimi gerçekleştirdik. 2600 atık su numunesini inceleyerek sorunu tüm verileriyle analiz ettik. 620 bölgede yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 11.084 metreküp müsilajı toplayarak bertaraf ettik. Ama tedbiri ve kontrolü elden bırakmıyoruz. Müsilaj temizliği ile ilgili videoyu izlediğimizde, kirliliğin sadece yüzeyde kalmadığını, deniz tabanındaki yaşamı, bentik bölge, tamamen durdurduğunu görüyoruz. Bu durum, ekosistemin kendi kendini temizleme kapasitesinin dış müdahale olmadan yetersiz kalabileceğini kanıtlar. İzlediğiniz video ile kendi gözlem ve deneyimlerinizi de göz önüne alarak, sahip olduğunuz doğal kaynakları kullanırken israftan kaçınıp özenli davranmanın, çevreyi temiz tutmanın ve bu konuda çevrenize örnek olmanın önemini belirtiniz. Bu konudaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Doğal kaynakları kullanırken israftan kaçınmak ve çevreyi temiz tutmak, ekolojik ayak izimizi küçültmek için kritiktir. Birey olarak sergilediğimiz her özenli davranış toplumsal bir farkındalık oluşturur. Çünkü sürdürülebilirlik, herkesin kapısının önünü süpürmesiyle başlayan bir zincirdir. Denizlerdeki tanker kazaları sonucu denize karışan petrol ve türevlerinin temizlenmesinde yürütülen biyoremediyasyon çalışmaları hakkında araştırma yapınız. Tanker kazaları sonrası denize yayılan petrolün temizlenmesinde kullanılan biyoremediyasyon, doğadaki mikroorganizmaların, bakteriler, mantarlar, kirleticileri parçalamasını sağlayan biyoteknolojik bir yöntemdir. Bu yöntem, kimyasal temizleyicilere göre doğaya daha az zarar verir ve ekosistemin doğal dengesini koruyarak iyileşme sürecini hızlandırır. TÜBİTAK'ın desteğiyle denizlerdeki petrol kirliliğini bitirecek sünger geliştirildi. Petrol döküntülerinin uzaklaştırılmasında şu anda kullanılan yöntem sorbent malzemeler. Yani denize dökülen petrolün emici malzemelerle uzaklaştırılması. Ancak ticari sorbentler tekrar kullanılamamaktadır. Yani bir kere emdikten sonra bu malzemeler kendileri bir atık oluşturmakta. Bizim proje kapsamında yaptığımız çalışmalarda tekrar kullanılabilir, sürekli olarak kullanılabilir emici malzemelerin geliştirilmesi. Ve bu proje kapsamında ise bu malzemeler yardımıyla petrol döküntülerinin uzaklaştırılmasını amaçladık. Gerçekten de şurada göstereceğim proje kapsamında geliştirdiğimiz sorbent malzeme sürekli olarak petrol
döküntülerinin sulardan uzaklaştırılmasında kullanılabiliyor. Suyu emmiyor, sadece petrol ve türevlerine oluyor. Sıktığınızda defalarca kullanabiliyorsunuz. Toksik değil. Bu nedenle günümüzde halen kullanılmakta olan ticari malzemelere iyi bir alternatif olmakta. Diğer yandan sadece petrolün uzaklaştırılması değil, aynı zamanda dökülen petrolü geri de kazanmış oluyorsunuz. Yani tekrar kullanılabilir özelliği ortaya çıkıyor. Petrol döküntüleri çok büyük bir sorun olduğu için dünyada bu konularda yoğun çalışmalar yapılmakta. Çeşitli doğal ve sentetik malzemeler bu amaçla kullanılmakta. Örneğin talaş, pamuk gibi malzemeler de petrol döküntülerinin uzaklaştırılmasında kullanılabilir. Ancak şu anda en önemli kullanılan malzeme polimer esaslı, polipropilen esaslı sorbentler. Belirttiğim gibi bunlar tekrar kullanılamıyorlar. Bir defaya mahsus kullanılabilir. Bizim geliştirdiğimiz malzeme ise tekrar kullanılabilir ve dünyada sadece bizim tarafımızdan bu malzeme geliştirildi ve bu malzeme ile ilgili 2 tane patentimiz var. Yine bu bizim proje kapsamında geliştirdiğimiz sorbenti İstanbul Boğazı'nda belli bölgelere yerleştirdik. Bu konudaki çalışmaları proje araştırıcısı eşim Profesör Doktor Oya Okay tarafından ve araştırma grubu tarafından yapıldı. İTÜ Gemi İnşaatı Deniz Bilimleri Fakültesi'nde bu pasif örnekleyici olarak İstanbul Boğazı'na yerleştirdiğimiz sorbentler belli periyotlarla biriktirdikleri organik kirleticileri miktarını belirlediler. Bu şekilde o bölgelerdeki kirlenme derecesi zaman içindeki değişimi izlenmektedir. Geliştirdiğimiz petrolün en büyük özelliği tekrar kullanılabilir olması. Diğer yandan emdiği petrolün ise geri kazanılmış olması. Bizim düşündüğümüz bu sorbentin boru şeklinde ya da halat şeklinde üretimi sonrası gemilerden denize verilmesi ve bir tekrar petrol emmesinden sonra tekrar çekilerek bir merdanede sıkıştırılıp emdiği petrolü geri kazandıktan sonra tekrar suya atılması. Bu şekilde sürekli bir sistem olarak petrolün deniz yüzeyinden uzaklaştırılması sağlanabilir. Böyle bir uygulama şu ana kadar dünyada yapılmadı ama düşünürseniz Meksika Körfezi'ndeki büyük petrol kazasında böyle bir teknoloji olduğunda anında büyük oranlarda petrolün aynı emici malzeme miktarıyla uzaklaştırılması gerçekleşebilirdi. Araştırmalarınızdan elde ettiğiniz bilgileri kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Sürdürülebilirliği kısıtlayan diğer olaylar nelerdir? Bu olaylarda insanın rolü nedir? İnsanın rolünü çevreye duyarlı olma ve yaşadığınız ülkenin doğal güzelliklerine sahip çıkma açısından değerlendiriniz. Kısıtlayan olaylar: aşırı su tüketimi, kontrolsüz endüstriyel atıklar, yanlış tarım uygulamaları ve istilacı türlerin yayılması. İnsanın rolü: İnsan bu süreçte hem bozucu, kaynakları tüketen, hem de onarıcı, koruma politikaları geliştiren taraftadır. Ülkemizin doğal güzelliklerine sahip çıkmak, vatandaşlık görevi olduğu kadar biyolojik çeşitliliğin devamı için de şarttır. Çıkarımlarınızı kendi davranışlarınızla ilişkilendirerek çevreye etkinizi kısaca açıklayınız. Günlük hayatta plastik kullanımımız, gereksiz enerji tüketimimiz veya atıklarımızı ayrıştırmamamız doğrudan karbon ve su ayak izimizi artırır. Kendi davranışlarımızı denetlemek, ekosistem üzerindeki baskımızı azaltmanın en hızlı yoludur. Günlük hayatta sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak gönüllü faaliyetler neler olabilir? Sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak gönüllü faaliyetler arasında fidan dikme etkinlikleri, kıyı temizliği projeleri, atık geri dönüşüm atölyeleri ve çevre bilinci oluşturmaya yönelik eğitim çalışmaları yer alabilir. Toplumsal bir sorumluluk gereği ve vatandaşlık görevi olarak çevre konusunda gönüllü faaliyetlere katılmanın önemi nedir? Çevre koruma faaliyetlerine gönüllü katılmak, sadece bugünü değil, geleceği de korumaktır.
Bir vatandaşlık görevi olarak bu faaliyetler toplumsal dayanışmayı güçlendirir ve devletin çevre politikalarına sivil toplum desteği sağlar. Sürdürülebilirliği kısıtlayan durumlara ilişkin, sürdürülebilirliğin canlı çeşitliliği, madde döngüleri, canlılar arası beslenme ilişkilerine etkisi ve sürdürülebilirliğin sağlanamaması durumunda karşılaşılabilecek olumsuzluklar hakkında çıkarım yapıp yargıda bulunacağınız bir araştırma raporu hazırlayınız. Dikkat! Sürdürülebilirliği kısıtlayan durumlara ilişkin araştırma raporunu örnek olarak bu şekilde doldurabilirsiniz. 1. Giriş 1. Problem durumu. Sürdürülebilirliği kısıtlayan olayları tespit ediniz. Dünyada ve Türkiye'de artış gösteren orman yangınları, denizlerdeki müsilaj, deniz salyası problemi ve tanker kazaları sonucu oluşan petrol kirliliği, ekosistemlerin kendini yenileme kapasitesini engelleyen ve sürdürülebilirliği kısıtlayan temel olaylardır. 2. Araştırmanın amacı, sürdürülebilirliği kısıtlayan durumlara ilişkin, sürdürülebilirliğin canlı çeşitliliği, madde döngüleri, canlılar arası beslenme ilişkilerine etkisi ve sürdürülebilirliğin sağlanamaması durumunda karşılaşılabilecek olumsuzluklar hakkında çıkarım yapıp yargıda bulununuz. Sürdürülebilirliği kısıtlayan bu durumların canlı çeşitliliği, biyokimyasal madde döngüleri ve besin zinciri üzerindeki yıkıcı etkilerini analiz etmek, sürdürülebilirliğin sağlanamadığı bir gelecekte ekosistemi bekleyen olumsuzluklara dair bilimsel yargılarda bulunmaktır. 3. Araştırmanın önemi. Ekolojik sürdürülebilirliği kısıtlayan durumlar ve meydana gelen olumsuzluklarda insanın rolünü değerlendirerek sürdürülebilirliğin sağlanması için neler yapılabileceğini yazınız. Ekolojik dengenin bozulmasında insanın sanayileşme, atık yönetimi hataları, israf, rolünü anlamak, biyoremediyasyon gibi onarıcı yöntemleri kavramak ve bireysel, toplumsal sorumluluklarla sürdürülebilir bir yaşamın kapılarını aralamaktır. 2. Alan yazın taraması. Araştırmanız sırasında yararlandığınız kaynakları belirtiniz. MEB, 10. sınıf biyoloji ders kitabı ve etkinlik kılavuzu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, müsilaj ve deniz kirliliği raporları, biyoremediyasyon ve mikroorganizmaların çevre temizliğindeki rolü üzerine makaleler, EBA, MEBİS. 3. Bulgular. Araştırmanız sırasında bulduğunuz tüm sürdürülebilirliği kısıtlayan durumlar ve sürdürülebilirliğin canlılara, canlılar arası ilişkilere, madde döngülerine etkisiyle ilgili bilgileri kaydediniz. Sürdürülebilirliği kısıtlayan durumlar, orman yangınları, müsilaj, petrol sızıntıları, aşırı su tüketimi ve kontrolsüz endüstriyel atıklar. Madde döngülerine etkisi, yangınlar karbon döngüsünü bozarak atmosferdeki karbondioksit oranını artırır, deniz kirliliği ise su döngüsü ve denizdeki oksijen çevrimini engeller. Canlılar arası ilişkilere etkisi, müsilaj deniz tabanındaki üreticilerin ışık almasını engelleyerek tüm besin piramidini çökertir. Petrol kirliliği, kuşların ve deniz memelilerinin fiziksel ve biyokimyasal dengesini bozar. 4. Tartışma, sonuç ve değerlendirme. Sürdürülebilirliği kısıtlayan durumlara ilişkin elde ettiğiniz bilgilerden yola çıkarak, sürdürülebilirliğin canlı çeşitliliğine etkisini, canlılar arası beslenme ilişkilerine etkisini, madde döngülerine etkisini tartışınız. Sürdürülebilirliğin sağlanamaması durumunda ortaya çıkacak olumsuzlukları ve bu olumsuzluklarda insanın etkisine ait çıkarımlarınızı yazınız. Yaptığınız çıkarımlarınıza bağlı olarak değerlendirmelerinizi sununuz. Tartışma. Sürdürülebilirlik kısıtlandığında canlı çeşitliliği hızla azalmaktadır. Bir ekosistemdeki tür kaybı, o ekosistemin direncini, rezilyansı düşürür. Örneğin biyoremediyasyon çalışmaları, petrol kirliliğini temizlemede etkili olsa da,
kirlilik anında yok olan türlerin geri gelmesi yıllar almaktadır. Sonuç ve çıkarımlar. İnsanın etkisi, incelenen tüm kısıtlayıcı durumların temelinde insan kaynaklı hatalar ve kaynakların israf edilmesi yatmaktadır. Olumsuzluklar, sürdürülebilirlik sağlanamazsa madde döngüleri durma noktasına gelecek, besin zincirleri kırılacak ve ekolojik servisler, temiz su, hava, gıda karşılanamaz hale gelecektir. Değerlendirme, vatandaşlık görevi olarak çevre gönüllüsü faaliyetlere katılmak ve doğal güzelliklere sahip çıkmak bir tercih değil, zorunluluktur. İnsanın doğa üzerindeki bozucu etkisini yine insanın bilinçli ve duyarlı davranışları, israftan kaçınma, geri dönüşüm, biyoteknolojik çözümler onarabilir. Hazırlanan bu rapor, sınıf ortamında sunularak farklı bakış açıları tartışılır. Etkinlik sonunda doldurulacak öz değerlendirme formu ile öğrencinin kendi öğrenme süreci ve çevre bilinci seviyesi ölçülür. Bugün ekolojik dengeyi zorlayan faktörlere giriş yaptık ve bazılarını sorgulamaya başladık. Ama gördük ki sorunlar tek boyutlu değil, her birinin arkasında daha derin nedenler var. Bir sonraki derste ekolojik sürdürülebilirliği kısıtlayan durumları detaylı inceleyerek asıl tabloyu netleştireceğiz. Katılımınız için teşekkür ederim. Biotcast.